Merhabalar arkadaşlar. Ben Age of Tactics. Şöyle Alparslan hareketini bir tamamlasın. Heh, tamamdır. Bu videoda T8 birliklerini açmak için gereken tüm altın anahtar ve de aydınlanmış meşalelerle ilgili bir video bütünlüğü oluşturmak istedim. T8 ve T9 birlikleri oyuna geldi ama kimse şunu söylemiyor. Bu işin gerçek bedeli ne? Bir sezonda kaç altın anahtar, kaç aydınlanmış meşale kazanabiliyoruz? Hiçbir şeyi saklamadan adım adım gerçekleri göstereceğim sizlere dostlar. Bu videoyu izledikten sonra T8 açmanın hayal mi, plan mı olduğuna net bir şekilde karar vereceksiniz. Önce en temel yerden başlayalım. T8'e gitmenin yolu burada da görebileceğiniz gibi kasaba merkezini 35 yapmak. 35 yaptığınızda üniversiteyi 35 yapabiliyorsunuz. Ama bu yolda her seviye ayrı bir bedel demek. Kasaba merkezini 30 seviyeden 35 seviyeye çıkarana kadar sadece bir bina değil tüm şehir altın anahtar yakıyor resmen. Ben de bu videoda tüm seviyelerde, kasaba merkezinin tüm seviyelerinde bizim ihtiyacımız olacak olan tüm altın anahtarların miktarlarını sizlerle paylaşacağım dostlarım. Ve tabii ki de bildiğiniz gibi kasaba merkezimiz yetmiyor. Bununla beraber üniversitemizi de geliştirmemiz gerekiyor. Üniversitede de bizim için ilgili olan kısımsa tabii ki de ordu araştırmaları kısmı. Burada ise karşımıza oyunun yeni bir duvarı çıkıyor. Aydınlanmış meşaleler. Şimdi isterseniz direkt bir giriş yapalım. Bu altın anahtar ve meşale ihtiyaçlarımızı seviye seviye kontrol edelim. Bu ilerlemeyi size anlatırken bu ekran üzerinden teknoloji araştırmasının içinden devam edeceğim dostlar. Ekrana bazı tablolar ekleye ekleye gideceğim. Bu tablolarda zaten her şeyi göreceksiniz. İlk tablomuz gelsin. Gördüğünüz gibi burada 31 seviye kasaba merkezi için gereklilikler yazıyor. Bu tabloyu eklemeyebilirdim. Çünkü çoğumuz artık 31 seviye kasaba merkezine geçmişizdir diye düşünüyorum. Fakat şu sebeple ekliyorum. Bu kısım bize özet olsun. Yani bu tabloyu nasıl okumamız gerektiği ile ilgili bir özet olacak. Devamında ilerleyen süreçte ekleyeceğim tablolarda zorluk yaşamamanız adına bu tabloyu da eklemek istedim dostlar. Gördüğünüz gibi direkt olarak zaten kasaba merkezimizi 30 seviyeden 31 seviyeye geçirebiliyorduk. Bunun için sadece gerekli olan 200 altın anahtardı. Kasaba merkezinin inşası bittiğinde ise üniversiteyi 31 seviye yapmam gerektiğinden dolayı önce evi daha sonra da üniversiteyi tabloda gördüğünüz gerekli altın anahtar miktarlarıyla 31 seviyeye çıkarabiliyordunuz dostlarım. Şimdi şöyle ki bunları neden 31 yapıyorum? Önce kasaba merkezini, ev ve üniversiteyi 31 seviye yapıyoruz ki şöyle sol tarafta seçerek gösterdiğim kılıçlılar saldırı 4, mızraklılar saldırı 4, süvariler saldırı. Bu kısımların geliştirmesini yapabilmeniz adına öncelikle üniversitemizi 31 seviye yapmamız gerekiyor. Zaten bir sonraki kısma bakarsanız bakın burada üniversite şartı belirtiyor bize. Yani bu adımlarda aslında hep kasaba merkezimizi bir seviye arttırıp sonra üniversiteyi de arttırıp gelip burada geliştirmemizi yapa yapa devam edeceğiz dostlar. Şimdi geldik diyelim burada kılıçlılar saldırı 4'ü geliştirmek istiyoruz. Bildiğiniz gibi buradan bir sonraki seviyeye geçebilmem için benim buradaki her birlik için olan saldırı 4 araştırmasını 5 seviye yapmam gerekiyor dostlar. Bir tanesi için ben burada hesap gösteriyorum. Zaten hepsinde de aynı miktarı istiyor. Gördüğünüz gibi 1'den 5'e kadar seviyelerin kaç tane aydınlanma meşalesi istediğini görebiliyorsunuz dostlarım. Toplamda da bu ekranda bir tane birlik için 120 aydınlanma meşalesi harcanıyor. O zaman 4 birlik içinse 480 tane harcamamız gerekiyor dostlar. Geçelim ikinci tabloya. İkinci tabloda dostlar bildiğiniz gibi saldırı 4 değil savunma 4 kısmı ile ilgileneceğiz. Burada da gördüğünüz gibi üniversitenin 32 seviye olma şartı veriyor. Zaten bir sonrakine bakarsanız üniversitenin 33, 34 ve de en son T8 için de üniversitemizin 35 seviye olması gerektiğini biliyoruz. Üniversitemin 35 seviye olması için de kasaba merkezimin 35 seviye olması tabii ki de kaçınılmaz. Şimdi şöyle dönüyorum. Gelsin ikinci tablomuz. Şimdi burada da gördüğünüz gibi 32 seviye kasaba merkezi için gereklilikler yazıyor. Ben burada bir altın anahtar ihtiyaç miktarlarını küçükten büyüğe doğru sıralamaya çalıştım. Hani
bu düzende devam edilebilir gibisinden. Ama yani kasaba merkezimi ben 31 yaptığım anda tavernayı basarım abi. Bu tabloyu sadece ne kadar miktar gerekiyor bazında takip edebilirsiniz dostlarım. Şimdi kasaba merkezini 32 yapmak için şu kasaba merkezi satırı var ya, ondan önceki şartları öncelikle tamamlamamız gerekiyor. Burada bizden beklenen taverna, sur ve mızrak kışlasının 31 seviye olmasının gerekmesiydi. Mızrak kışlasını da 31 yapabilmek için oduncu kampını da 31 yapmamız gerekiyor. Burada tüm gerekliliklere baktığınızda kasaba merkezini de 32 seviye yapmamla beraber toplamda 460 altın anahtar harcamış oluyorum. Kasaba merkezini bastıktan sonra da bildiğiniz gibi araştırmaya da devam edebilmem için ev ve üniversiteyi 32 seviyeye çıkarmam gerekiyor. Ev ve üniversiteyi de bir sonraki seviyeye geçirdikten sonra toplamda 581 altın anahtarı da bu kısımda harcamış oluyorum dostlarım. Ve de üniversiteyi 32 seviyeye getirmemle beraber de birliklerin saldırı 4 araştırma kısmı açılmış oluyor. Artık burayı geliştirebilir hale geliyorsunuz. Burada ise her seviye için gördüğünüz gibi 20, 25, 35, 50 ve de 70 aydınlanma meşalesi istiyor bizden. Bir tane birlik için toplamda 200, 4 birlik içinde totalde 800 aydınlanma meşalesini de burada harcıyoruz dostlar. Tablolarda ben gereklilikleri böyle ilerleme sırasına göre koydum ki nerede olduğunuzu belirleyip daha sonrasındaki plana bakabilirsiniz ve de takip edebilirsiniz dostlarım. Şimdi isterseniz bir sonraki adıma bakalım. Artık birliklerin savunma 4 araştırmalarında 5'er seviyeye getirdikten sonra bu kısımla ilgilenmemiz gerekiyor. Burada da tüm birim türlerinin eğitim hızı ve de hastane kapasitesi noktası var. Bunları 3 seviyeye yapmam yeterli dostlar. 3. tablomuz gelsin bu noktada. Şimdi burada da 30. seviye kasaba merkezi için gereklilikleri görüyorsunuz dostlar. Aslında tabloyu aynı şekilde okumaya devam edeceğiz. Baktığınızda kasaba merkezini 33 seviye yaptım. Ben toplamda 594 altın anahtar harcamış oluyorum. Şimdi kasaba merkezini 33 yaptıktan sonra yine aynı mantıkla üniversiteyi de 33 yapmam gerekiyor. Neden 33 yapmam gerekiyor? Yine burada da gördüğünüz gibi 33 seviye üniversite şartı var çünkü bu geliştirmeyi yapabilmemiz için. Üniversitemizi 33 seviye yaptıktan sonra da buradaki 2 araştırmayı 3 seviyeye kadar çıkarmanın maliyeti karşınızda 245 aydınlanma meşalesi istiyor bizden. Tabi burada 2 farklı araştırma olduğu için de 245 çarpı 2 yapıyoruz. Bu kısmı atlatmak için toplamda 490 aydınlanma meşalesine ihtiyacımız var. Dostlar, bu tabloları buradan ekran görüntüsü almanıza gerek yok. Instagram adresimizde ben her birini İngilizce ve de Türkçe şekilde paylaştım. İsterseniz Instagram hesabımı takip ederek istediğiniz görselleri orada arşivletebilirsiniz bana. Ben oraya güzel, düzenli bir şekilde paylaşımlar yapmaya devam ediyorum. Bir bakın derim. İlerliyorum buradan. Geldik artık sondan bir önceki adıma. Burada artık durumlar biraz daha karışık dostlar. Çünkü ihtiyaçlar artıyor. Tablomuz gelsin. Gördüğünüz gibi kasaba merkezini 34 seviye yapmak için bayağı bir inşa geliştirmesi talebi var bizden oyunun. Burada altın madenini birden 30'dan 33'e geçirmeniz gerekiyor. Okçuluk alanını da aynı şekilde 30'dan 33'e geçirmeniz gerekiyor. Daha sonra taverna ve de suru 33 yapıyoruz. Akabinde bunlarla beraber kasaba merkezini 34 seviye yapabilir hale geliyoruz dostlarım. Burada yine totalde 758 altın anahtar harcıyoruz ve de devamında üniversite geliştirmelerinde yerine getirdiğimizde toplamda 917 tane altın anahtar harcamış oluyoruz ve de artık birliklerin Can 4 araştırmalarını yerine getirebilir oluyoruz dostlarım. Burada artık bizden biraz daha fazla aydınlanma meşalesi istiyor. Gördüğünüz gibi toplamda sadece bir birlik için 600 aydınlanma meşalesi talebi var. Şimdi burada şöyle bir durum var dostlarım. Artık bundan sonraki durumda diğer birlikleri açmadan devam edebilirsiniz. Yani bir birlik için devam etmek isteyebilirsiniz ya da 2 birlik için 600 1200 ya da 4 birlik derseniz 600 çarpı 4 2400 aydınlanma meşalesi gereklidir. Ben size zaten bunları bir birliğin T8'i açma durumunda ya da toplam hepsinin T8'i açma durumunu diye bir hesaplama çıkardım dostlarım. Bu ekranda gördüğünüz gibi ben sadece bir birlikten devam etmek istiyorum. Bir birliği açmak için 600 aydınlanma meşalesi yeterli olacak. Ve de
artık son noktaya, o son adıma geliyoruz dostlarım. T8 zırhlı birlikleri açmak için bu noktayı tamamlamamız gerekiyor. Burası için de ilk gereklilik, az önce de dediğim gibi, kasaba merkezini 35 seviyeye getirmek. Kasaba merkezini 35 seviyeye getirmek için oyunun bizden ilk talebi elçiliği 34 seviyeye getirmek. Elçiliği 34'e getirdikten sonra taverna ve suru yine 34 yapıyoruz ve de kasaba merkezimizi 35 seviyeye çekebilir hale geliyoruz. Burada totalde 966 altın anahtar harcıyoruz ve de akabinde ev ve üniversite geliştirmesiyle de bu altın anahtar miktarını 1158 adede kadar çıkarıyoruz dostlarım. Burada T8 yapmak istediğiniz birliğinizin önceki adımda can 4 seviyesini 5 yaptıysanız da sadece 450 aydınlanma meşalesiyle buradan bir birliğinizi artık T8 seviyeye getirebilir hale geliyorsunuz dostlarım. Şimdi sizlere şöyle bir toplam göstereyim ben. Bir birliğin T8 zırhlı birliğini açmak için total gereklilik, gördüğünüz gibi az önceki tablolardan çektiğim veriyle toplam 3697 altın anahtar ve de 2820 aydınlanma meşalesi anlamına geliyor. Her yeni bir T8 birliğini açmak için de ek olarak 1050 aydınlanma meşalesine ihtiyacınız oluyor dostlarım. Neden böyle söylüyorum? Çünkü herhangi bir birliği açmak için burada tüm birim türlerinin eğitim hızı kısmına kadar tamamlamanız gerekiyor. Buradan sonraki durumda artık geriye kalan kısım her bir satırla ilgilenmek oluyor. Örnek veriyorum, kılıçlıyı açtınız diyelim. Mızraklıyı açmak istiyorsunuz. Mızraklılar can 4'ü buradan 5 seviyeye getiriyorsunuz ve de akabinde bir diğer harcamayı da zırhlı mızraklıları açmaya harcıyorsunuz. Bunlar da bize totalde bir birlik için 1050 aydınlanma meşalesi demek oluyor. Ama altın anahtar ihtiyaç miktarı değişmiyor. Çünkü zaten kasaba merkezimizi ve de üniversitemizi biz 35 seviye çoktan yapmış oluyoruz ilk birliğimizi açtığımızda. Ben bu şekilde genel bir tablo da paylaşacağım sizlere. Her birinin yazılı olduğu bir tablo da olacak Instagram hesabımızda dostlar. İsterseniz galerinizde tutun, isterseniz de devamlı olarak oradan girip bakabilirsiniz. Ben böyle telefonumda sürekli bazı dataları kaydettiğim için, artık onları bulmakta zorlandığım için aklıma böyle bir geliştirme geldi. Bir Instagram hesabı açtım ve de tüm aklımdaki tabloları oraya yığmaya çalışıyorum. Sizin de bir talebiniz olursa bana bildirebilirsiniz. Oraya atarım, oradan takip edebilirsiniz dostlarım. Canlar, size bir sürprizim var. 500 abone olduk. Ailemizi kocaman bir hale getirme yolunda istikrarlı bir şekilde ilerliyoruz. Ben de bu sebepten ötürü sizlere ufak bir sürpriz yapmak istedim. 500 aboneye özel olan ekrandaki kodu pazaroyun.com sitesinde alışveriş yaparken referans kodu olarak belirtirseniz sizler de indirimli bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz dostlar. Bu alışverişi yapabilmeniz için videonun altına açıklamaya referans linkimi bıraktım dostlarım. Eğer linki kullanarak kayıt olursanız da sizler de bana destek olmuş olursunuz. Lütfen kanala abone olmayı ve de bildirimleri açmayı unutmayın. Bu yolda omuz omuza ilerlemeye ve de nice 500 abonelere diyelim. Şimdiki hedefimiz 1000 abone olsun dostlarım. Haydi videoya devam edelim. Peki bunca altın anahtar ve de aydınlanma meşalesini nasıl elde edeceğim? Bana bu geliştiricileri hangi etkinlikler veriyor ve ben ne kadar zamanda bunları elde edebilirim? Bu sorulara yanıt vermeden önce örnek hesap olarak benim hesapta ne kadar meşale ve altın anahtara ihtiyacım olduğuna bakalım ve bu hesaplamayı da nasıl yapacağımızı da görmüş oluruz dostlarım. Şimdi önce bulunduğum noktayı size göstermek istiyorum. Benim zaten araştırmalarda daha gelemedim. Burada benim aydınlanma meşalesi ihtiyacım aslında az önce de bahsettiğim gibi toplam miktar benim ihtiyacım şu an. Yani benim ihtiyacım olan 2820 aydınlanma meşalesi var. Bakın sağ üstte de gördüğünüz gibi 1226 tane aydınlanma meşalesi zaten benim elimde var. Yani totale baktığınızda benim 1594, doğru mu hesapladım? 1594 tane aydınlanma meşalesine falan ihtiyacım kalmış. Altın anahtar kısmına bakacak olursak da bakın benim kasaba merkezim 32 seviye arkadaşlar. Kasaba merkezini zaten daha yeni bastım. Kasaba merkeziyle beraber burada yaptığım şu an inşaatımda ne var benim? Ahırı 31 yapıyorum sanırım. Aynen. Sadece ahırı mı basmışım? Bir de tavernayı bastım galiba. Aynen. Taverna ve ahırı bastım. Tavernayı bastım, ahırı bastım. Tavernayı 32 seviyeye, ahırı da 31 seviyeye bastım. Yani bu harcamalar artık benden çıktı.
Ben 32 seviye kasaba merkezine sahip olduğum için benim ihtiyacım olan tablo buradan 33 seviye kasaba merkezi için gerekli olanlar tablosu. Geliyorum bu tabloya. Dostlar gördüğünüz gibi taş ocağının bir tanesini 32 seviye yapmışım. Yani buradaki ilk iki satır benim ihtiyacım değil artık. Onları harcadım ben. Elimden çıktı. Ahıra geliyorum. Ahırı da yapmışım. Ahırı o ilk satırı gidiyor. Yani 1, 2, 3. satırı çiziyoruz abi şöyle. Fakat daha ahırı 31'den 32 seviyeye basmamışım. Okey, o kalıyor. Tavernayı da basmışım dostlarım. 66 da oradan gitti. Sur'a bakıyorum. Sur hala 31 seviye. Buradaki 110 ihtiyacımız. Şöyle bir teyit edelim. Aynen 110 adet ihtiyacımız ve de burada kasaba merkezini 33 seviyeye basmak kalıyor. Şimdi bu tabloda kalanlar sizin de gördüğünüz gibi 66 adet ahır geliştirmesi, 110 adet de sur geliştirmesi ve de kasaba merkezini basıyoruz 250 altın anahtarla. Devamında 137 taneyi de burada ev ve üniversiteyi basarak harcıyoruz. Yani benim buradaki total gerekliliğim şu anda 66 artı 110 artı 250 artı 37 ve artı 100. Bu da totalde 563 altın anahtar demek oluyor. Şimdi 33 seviye yapabilmek için 563 anahtara ihtiyacım var. Devamında zaten herhangi bir değişiklik yok. Bakın benim bir sonraki tablom bu olacak. 917 altın anahtar. Diğer tablomda 1158 altın anahtar. Hepsini topladığımda ise kalan kısımda 2638 altın anahtar ile ben tüm seviyelerdeki gerekliliğimi T8'e açmak için tamamlamış oluyorum. Bakın farkındaysanız elimde de şu anda 550 adet var. Yani benim kalan ihtiyacım ise 2088 adet altın anahtar demek oluyor dostlarım. Bakın çok basit bir şekilde hesabı yapabiliyorsunuz. Kalan tüm miktarı hemen tıkır tıkır çıkarabiliyorsunuz. Bu konuda böyle zorlanmanıza, gerilmenize gerek yok. Bu tablolar desteğiyle hızlı bir şekilde hesabınızı, planınızı yapabilirsiniz. Peki hiç yükleme yapmazsak ne olur? Hangi etkinliklerden ne kadar altın anahtar ve aydınlanma meşalesi kazanıyoruz? Bir sezonda toplam kaç kaynak çıkıyor? Şimdi bunları gerçekçi şekilde hesaplayalım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi çöl, keşif ve başarımlarıyla vali etkinliği, erdem mağazası ve İçkale paketinin ücretsiz kısmından free olarak, bedava olarak altın anahtar ve aydınlanma meşaleleri toplayabiliyoruz. Oyuna Ocak ayının son günü gelen güncellemeyle de artık en kudretli imparatorlukta da burada takas mağazasında aşağıdan 60'ar adet altın anahtar ve de aydınlanma meşalesi satın alabiliyorsunuz dostlarım. Buna ek olarak da buradan imparatorluk görkem madalyalarını topladığınızda her bir imparatorluk görkem madalyası için 10'ar adet şöyle gördüğünüz gibi altın anahtar ve de aydınlanma meşalesi temin edebiliyorsunuz dostlarım. Şimdi bir normal sezonda yani 100 günde 100 gün 14 hafta demek oluyor. Burada şunu belirtmek istiyorum. Görkemli sezonuna göre hesaplamıyorum. Normal sezon ilerleyişine göre hesaplıyorum dostlar. Totalde 100 günde 6 en kudretli vali etkinliği, 2 ıssız çöl etkinliği, 1 erdem mağazası, 14 kez İçkale Destanı mağazası geliyor. İçkale Destanı mağazada her hafta denk geliyor bu arada. Yani 100 günde de 14 hafta olduğu için 14 kez yaşanıyor şeklinde belirttim. Az önce de dediğim gibi en yeni güncellemeyle de 3 kez de en kudretli imparatorluk etkinliği geçiriyoruz dostlarım. Peki bunlardan ne kadar meşale ve anahtar kazanıyoruz? Şimdi ıssız çölle ilgilenirsek dostlarım, çöldeki tüm başarılardan toplam 70 adet altın anahtar ve 70 adet de meşale geliyor. Keşiflerde ise günlük 1M'lik görevleri yaptığımız takdirde keşif ekranını hatırlayın. Şurada gelenler vardı ya böyle. Buraya gelen görevlerden 1 milyon puan veren görevi seçtiğiniz takdirde de bir görev bize 5 aydınlanma meşalesi 5 de anahtar veriyor. Toplam 6 görevden de günlük 30'ar tane bu geliştiricilerden toplayabiliyorsunuz. Biz 6 gün yapıyoruz bu görevleri. 180'er tane geliştirici toplayabiliyoruz dostlarım. Bu iki veri bize bir ıssız çöl etkinliğinde 250 tane altın anahtar ve 250 tane aydınlanma meşalesi verdiğini gösteriyor dostlarım. En kudretli vali etkinliğinde ise
vali etkinliğinin her gününde 15'er adet kazanım sağlayabiliyoruz dostlar. Etkinlik 7 gün boyunca devam ettiğinden bir vali etkinliğinden 105 adet altın anahtar ve 105 adet aydınlanmış meşale elde edebiliyoruz. İçkale Destanı mağazası ise burada da gördüğünüz gibi bize her hafta 5 tane altın anahtar, 5 tane de aydınlanma meşalesi sağlıyor. Yeni gelen Erdem mağazasında ise en kötü ihtimalle her sezon 6 seviyeye çıktığınızı farz ediyorum dostlar burada. 6 seviye olduğunuz takdirde altın anahtar ve meşalelerden 60'ar adet alabiliyorsunuz. Son seviyede ise 80'er tane kazanabiliyorsunuz. Ama ben hesabıma 6. seviyeden devam edeceğim dostlarım. Yani 6 seviyeye kadar geldiğiniz gibi düşünerek devam edeceğim. Bu seviyelerde bildiğiniz gibi Erdem kazandıkça bakın şurada sezon 9 logosunun altında 3 seviyeyim şu an. Daha 29 gün var Erdem mağazasının yenilenmesine. Yeni güncelleme ile gelen en kudretli imparatorluktan da zaten bahsetmiştik. Buradan da totalde 60'ını mağazadan, 60'ını da imparatorluk görkem madalyalarından alarak totalde bir tane en kudretli imparatorluk etkinliğinden 120'şer adet altın anahtar ve de aydınlanma meşalesi kazanabiliyorsunuz dostlarım. Şimdi şöyle bir ekrana toplayalım. Bir vali 105 adet ise 6 vali, yani bir sezonda geçirdiğim 6 adet vali 630 adet. Bir çöl 250 adet ise bir sezondaki 2 çöl etkinliği 500 adet. Bir İçkale Destanı 5'er adet ise 14 İçkale Destanı, yani 14 hafta boyunca toplamda 70'er adet. Bir en kudretli imparatorluk yani KVK 120'şer adet ise 3 en kudretli imparatorluk bize 360'ar adet ve son olarak 60'ar adet de Erdem mağazası dersek bir sezonda toplam 1620 altın anahtar ve 1620 aydınlanma meşalesi free to play şekilde kazanabiliyoruz dostlarım. Toplam altın anahtar ve meşale ihtiyacımızı tekrar hatırlarsak eğer önceliğimiz inşaları tamamlamak olacağından 3697 altın anahtar ihtiyacımıza göre hesap yapmalıyız. 3697'yi 1620'ye böldüğümde 2.28 sezon, yani bu şu demek oluyor. 2 sezon tüm ödülleri toplayacağız. 3. sezonun da ilk çeyreğindeki etkinlikleri tamamladığımızda bir birliğimizi T8'e geçirmiş oluyoruz diyebilirim dostlarım. Bu da bize totalde free to play bir şekilde ortalama 2 sezon 28 gün sonra T8'e açabileceğimizi söylüyor. Yani 228 gün. Gerçekten inanılmaz bir süreç. T9'u düşünmek bile istemiyorum. Eğer yükleme yapan biriysen de az önceki bahsettiğim hesaplama yöntemiyle ne kadar ihtiyacın olduğunu belirleyip gelip bak buradan paketlere geliyorum dostum. Zaten az önce de bahsettim aslında. Buradaki altın genişletme ve de yol gösteren meşaledeki ödülleri alabilirsin. Burada yani diğerlerine göre biraz daha makul fiyat görünüyor dostum. Şurada indirim paketleri kısmından da yine buradaki şu gördüğün süper indirimli altın anahtar, süper indirimli aydınlanma meşalesi diyor ya. Bunları da yani böyle indirim kuponun varsa daha düşük fiyatlardan alıp toplayabilirsin dostum. Bu arada bunların alışverişini yapıyorken ben böyle uçmanıza gerek olduğunu düşünmüyorum. Dostlar bu 2 sezon 28 günü, yani 228 günlük süreci ya 2 aya 3 aya düşürseniz yeter. Böyle abartı bir alışveriş yapmanıza bence gerek yok. Bir de zaten az önce de bahsettiğim gibi İçkale Destanı'nın burada sağ tarafı var. Burada da yine bakın 5, 10, 15, 20'şer tane veriyor. Her hafta 20 tane toplayabilirsiniz. Hadi siz böyle 2 ayda halledeceğim deseniz 8 hafta var. 8 hafta buradan 20, bir de 5 tane kendi veriyordu. 25-25 200'er tane zaten topluyorsunuz. Makul fiyatlarla aslında hepsini toplayabilir hale gelirsiniz dostlarım. Bir de böyle oyun bazen paketler falan veriyor. Bildiğiniz gibi burada sürpriz paketler falan oluyor. Oralarda da genelde indirimli oluyor. Oralardan da toplayarak süreci biraz daha kısaltmış bir hale getirebilirsiniz dostlarım. Arkadaşlar artık bu videodan sonra T8 kimse için hayal değil ve de T8 ile ilgili kafalarda daha az soru işareti kaldığını düşünüyorum ben artık. Dediğim gibi T8 bir hayal değil, artık hepimiz için bir plan haline geldi.
Yani bu videodaki gereklilikleri böyle bakarsanız ne kadar kaldı, ben nasıl bir adımla bunları toplayabilirim, artık böyle sonuna yaklaştığınız zamanlar için bak şu etkinlikten sonra zaten açmış olacağım gibi böyle yolunuzu belirleyebilir bir hale geldiğimi düşünüyorum dostlar. Sorularınız varsa yorumlara bırakabilirsiniz. Birlikte ilerlemenize bakarak da size bir yol haritası çıkarabiliriz. Yani ben bu konuda sizlere destek olabilirim. Bana ulaşmak istemeniz yeterlidir arkadaşlar. Zaten ulaşmak istediğinizde sizin de gördüğünüz gibi Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp grubu derken bayağı bir ortalıktayız. Herhangi bir yerden bana selam göndermeniz yeterlidir. Dostlar, bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Sizler için güzel, destekleyici bir video olduğunu düşünüyorum. Lütfen beğenirseniz abone olmayı ve de görüşlerinizi yorum olarak iletmeyi unutmayın dostlarım. Age of Tactics sizi giderken de selamlıyor. Özünüze iyi bakın ve de tabii ki taktikle kalın.